Hepimiz hoş geldik. Yayınımıza katılışlar başlamış. Evet. Hepimiz hoş geldik sevgili dostlar. Bugün fayda rehberliği ile ilgili konuşacağız. Ve bir taraftan hayatımıza faydayı çekebilmek, faydalı olabilmek, faydasız alanlardan adım adım çıkabilmek ve güzellikleri akabilmek, hayatımızı iyileştirebilmek, güzelleştirebilmek, sevebilmek, sevilebilmek, birçok konuyla ilgili güzel sohbetler yapacağız. Ve fayda rehberliğinin ne olduğunu, geçmişte nasıl kullanıldı, bugün biz nasıl hem hayatımıza fayda verip hem nasıl fayda rehberliği yapacağız, bunlarla ilgili güzel sohbetler, muhabbetler yapıyor olacağız sevgili dostlar. Şimdi çevrenizdeki herhangi bir insana, yakın bir arkadaşınıza, dostunuza, bir aile üyenize en faydalı nasıl olursunuz? Yani diyelim ki bir yakının var, annen, baban, çocuğun, arkadaşın, dostun ya da uzakta herhangi bir insan. En çok faydayı nasıl verirsin diye sorduk. Şimdi sizlere de soruyoruz. Çevrenize en faydalı nasıl olursunuz? Çevrenizdeki herhangi bir insana, bir dosta nasıl faydalı olursunuz? Şimdi aslında aynı zamanda çevrenize gördüğünüz, seyrettiğiniz insanlar aynı zamanda sizin yansımalarınız ve siz onlara aslında faydalı olurken sorunun diğer gizli yanıtı kendinize en iyi faydayı nasıl sağlarsınız? Ve belki de kendinizi, çevrenizi, ülkenizi, dünyayı en iyi şekle getirebilecek burada bir formülün de olduğunu göreceğiz. Yani birileri desek ya ben işte dünyaya, insana, insanlığa bir fayda vermek istiyorum. Bu işin sırrı nedir? Şimdi sevgili dostlar, önce en faydasız ve zararlı nedir? Ters köşesi köşesi yapalım. Ondan sonra da faydaya doğru adım adım yönelelim. Şimdi bu dünyada insana, insanlığa en zararlı kişi cahil olan ve cahilliği meslek edinen kişidir. Peki cahil kimdir? Yani en zararlı, en faydasız dünyaya kişi kimdir dediğimize baktığımızda ise aslında bir taraftan cahil bir insan, yobaz, katı, işte diyelim ki kalıplarından çıkmayan, neye inanıyorsa, neye biliyorsa tek doğru budur diyen kişi. Bu kişinin diğer adı ve anlamı bildiğini zanneden kişidir. Öyleyse dünyaya, insana en zararlı kişi bildiğini zannederek bildiğini değiştirmekten korkan, kaçan eşittir cahildir. Şimdi bunun bir versiyonu vardır ki bazı gerçekleri de görüp, korkup, kaçıp üzerini de örten. Bunun Arapçadaki tabiri kafir demektir. Bakın kafirin tanımı gerçeğin üstünü örten anlamındadır. Öyleyse şimdi hayatımızda kendimizle ilgili gerçeklerin halının altına süpürülmesi, görmezden gelmemiz, yaşadıklarımızın içindeki bilgiyi görmekten kaçmak bizi kafir yapıyor. Hani biz böyle onu zannediyoruz ki dışarıya, şuraya, buraya söyleyelim. Bak bunlar işte kafir ya da işte düşman, gavur bilmem ne böyle bazı hani kaba kelimeler vardır. Bunların aslında her bir tanesini şimdi önce kendimize nerede yapıyoruz? Nerede kendimize kafirlik yapıyoruz? Ya da nerede cahilliği seçiyoruz? Şimdi öncelikle ben bu anlayışı, bu düşünce kalıbını değiştirmem dediğimiz bütün alanlarda sevgili dostlar biz cahillik yapıyoruz. Yani o alan içerisinde bir cehalet içerisindeyiz, bir karanlığın içerisindeyiz ve bu alanlar içerisinde değişime direnen olarak yobazız. Kendi hayatımızın içinde böyleyiz. Ve bu kişiler aslında çoğunlukla
hayatın onlara sunduğu güç, kuvvet, enerji, yetenekler bunları da almaktan korkup kaçarlar. Şimdi burası da yine ayrı bir nokta. Şimdi öyleyse biz bir insana, çevremizdeki bir insana bir fayda vereceksek en önemli şey onun karanlıkta bıraktığı alanları, yani kendini cahil bıraktığı alanlara nasıl ışık tutulabileceğini göstermek ve onu nasıl aydınlığına, kendi ışığına nasıl kavuşacağıyla ilgili bir fener tutmak olabilir. Bu da tabii ki biliyorsunuz ki talep olduğunda. Diğer taraftan tabii bazı kişiler cahilliğin çeşitli mertebelerini yaşamak durumundadır. Bu kişilerin de buna ihtiyacı vardır. Yani her bir insan temiz yemek, sağlıklı yemek, işte hadi gelin mesela bazı kamplar yapıyoruz. Hadi diyoruz bak şöyle güzel ciciler, biciler yiyelim ama bir bakıyoruz ki kişiler gitmiş gene bildiği alışkanlığı yiyorlar. Onlara hiç dokunmuyorum. Yani orada diyelim ki bir sürü güzel gıdalar hazırlanmış, çok güzel bir şekilde onlara sunuluyor, bilmem ne yapılıyor. Ama o kişi gidiyor gene normalde evinde neyle besleniyorsa onunla beslenme ihtiyacı hissediyor. Oysa ki her birimiz hayat an be an yenilenirken, dönüşürken, iyileşirken kendimizi de iyileştirebileceğimiz durumların belki de siparişini veren, hayatını iyileştirmek üzere, güzelleştirmek üzere belki de adım atan ya da emek veren kişiler olduğumuzda bu sefer hayat bize bambaşka peçelerini kaldırabiliyor, yepyeni pencereler açabiliyor. Ve sizler hayatınızı birazdan da anlatacağımız gibi mutlu bir şekilde yaşayan bir kişi formatına geçebiliyorsunuz. Bugün mesela birkaç kişiyle konuşuyorum. İşte telefonda hemen bakıyorum ki dışarıda suçlayacak kişiler şu şöyle yaptı, bu böyle yaptı. Bir memnuniyetsizlik içerisindeler. Birçok kişinin işte ülkeden şikayet ediyor, enflasyondan şikayet ediyor. İşte diyelim ki annesinden, babasından, işte herhangi bir şirketin bilmem neyin ona bir şeyi vaktinde yollamadığından bir sürü şikayetler halinde. Peki diyorum, neden bunlar senin başına geliyor? Neden bunlarla sen karşılaşıyorsun? Bunlar burada senin dahilinle, nerede bir kaynağının sen olduğunu sana gösterecek bilgi. Bugün dünyanın çok büyük bir kısmı, hatta birçok hesapta bilimsel çalışmalar her şey dışarıdan olduğu gibi anlatıyor. Ve suçlu dışarısı, bütün olanların sebebi dışarısı, sen mağdursun. İşte bu mağdur edebiyatı ve bu kurbanlık psikolojisi de birçok kişinin aslında cahil kalmasının en büyük sebeplerinden bir tanesi. Şimdi biz şu sorumuza gelin birlikte yanıt arayalım. Biz bir insana nasıl fayda veririz? En maksimum faydayı nasıl veririz? Öncelikle şu var ki çoğunluğumuz kendi gücümüzü, kendi enerjimizi bize emanet edilen, sunulan güçleri yeteri kadar görmüyoruz ve kendimizi değerli hissetmiyoruz. Ve birçoğu zaman da kendimizi başkalarının gözleriyle ya da başkalarının kendilerini yargıladıkları gözlerle görüyoruz. Ve bu sefer kendimiz olmaktan ziyade başkalarının bir kişisi, insanı, erkeği, kadını olma yolunda gidiyoruz. Öyleyse bizim bu dünyadaki kendi gücümüzü, yeteneğimizi, değerimizi bilebilmemiz çok önemli. Ve birinci derecede önemli bir konu. Diğer taraftan bunu görememek, bu güce ulaşamamak, bu gücü kabullenememek, bu gücün değerini bilememek de kadersel bir konu ve bunlarla ilgili engelleri de koyan insanın kendisi. Öyleyse gerçekten böyle bir gücün varlığını, hissedişini, bir talep varsa o kişiye sunmak doğru. Yani o cahilliğin, cehaletin ya da o kalıpların içinden çıkmak istiyorsa o kişiye faydalı olabilmek için hepimiz hazır ve nazır olmak durumundayız. İşte fayda rehberliği bu ki herhangi bir kişiye, yere, kuruluşa
ait olmayan bir insani felsefe, bir insani güdü bu. Her birimiz birbirimize yardımcı olmak isteriz ve bunun da bir güdüsü de vardır. Ama bunun doğru yapıldığında fayda rehberliği, eğri yapıldığındaysa bir yük alma ve bu müdahaleden dolayı hatta bir de karşımızdakine zarar verme durumu vardır ki bir de bu zararları kendimizin de yaşama tabii ki durumuyla birlikte. Öyleyse çevremizdeki bir insana bir fayda vereceksek ona kendi gücünü, yeteneğini, diğer taraftan Allah'ın aslında neler sunduğunu, ne hediyelerle bu dünyaya gönderdiğini bir miktar o kişiye gösterebilmemiz onun için çok büyük bir mükafattır, çok büyük bir faydadır. Ve aynı zamanda buraya ulaşmasındaki, bu güçlere ulaşmasında da ya da görmesindeki talep ettiğinde engelleri ve bu engellerin sebeplerini göstermek. Şimdi bazen korkularınız var, bazen endişeleriniz var, bazen bazı alanlarda çok büyük yetenekleriniz ve güçleriniz var ama bunu kullanamıyorsunuz. Çünkü bir vakti var ya da nefsinizin bazı oyunlarından henüz kurtulamadınız. Diyelim ki herhangi bir konuda aşırıya gitme meyliniz var ve hemen oraya ne yaptınız? Bir yükseklik korkusunu koydunuz. Çünkü yükseklik korkusu yani bir yerde bir şeyde aşırıya gitmeyle ilgili o korkuyu oraya koydunuz ki aşırıya gitmekten de kendinizi sakınabilirsiniz. Ama ne zaman ki siz kendi gücünüzü, farkındalığınızı kullanarak kendinize nerede dur diyeceğinizi biliyorsanız orada nasıl ki artık o yükseklik korkusuna ihtiyacınız kalmayacaksa herhangi bir yerde kendi gücünüzü doğru yerde kullanabilecek bir özgüvene sahip olduğunuzda da evet şimdi halifeliği de kullanırım. Şimdi onun bana verdiği kelamullah bilgisini de kullanırım. Kelam bilginliğini de alırım. Doğru yerde doğru yaratım bilgisini de kullanırım. Doğru üretim bilgisini de kullanırım. Ya da kainat internetine bağlanarak onun bana aktaracağı ilhamlara da kendimi açarım. Ya da yeryüzünde akıl, zeka, duygu ve ruh bütünlüğü ile bir denge kurarak hayatımı iyileştirebilirim. Hayatımı cennet eyleyecek şekilde gücümü kullanabilirim. Bu dünyada her biriniz şunu bileceksiniz. Bize öğretilen bir güdü, bir bilgi var. Başarılı olacaksın. Evet her birimiz başarılı olmak istiyoruz, isteriz. Ama diğer taraftan başarılı olmak nedir sevgili dostlar? Ne olduğunda başarılı olacağını sana göstermedi, söylemediler. Sen falanca üniversite sınavını kazandığında bir başarı elde edebilirsin. O üniversiteyi bitirdiğinde, o üniversiteyi bitirip bir meslek sahibi olduğunda da bir başarı kazanabilirsin. Ya da bir evlilik yaptığında, bir çocuk yaptığında, sağlıklı bir şekilde diyelim ki yaşadığında hepsi bir başarıdır. Ama ne olduğunda başarılı olursun? Banka hesapların çok olduğunda sen başarılı mısın? Ya da çok fazla mal mülk edindin. Sen başarılı mısın? Bunların hepsine hayır diyeceğiz. Çünkü bunların hepsi seni asıl başarıya götüren sadece araçlardır. Sen burada gerçekten mutlu bir hayatı oluşturabildin mi? Kendinden razı mısın? Yaradan'ın senden razı olduğu haliyle gönlün rahat mı? Her gün kafanı yastığa koyarken vicdanın rahat mı? Her gün çeşitli insanlarla sohbet, muhabbet yaparken onlara fayda vermenin ve fayda alışverişinde olduğunun güzel doğa zenginliğiyle mi yaşıyorsun? Ya da bunun tam tersi mi? Çevren, vicdanın, gönlün senden razı değilse sen mutlu değilsin. Peki ne olduğunda mutlu oluyorsun? Ne yaptığında mutlu oluyorsun? Ve bir bakıyoruz ki aslında her birimiz mutlu olmak istiyoruz ve bu çok önemli, kıymetli bir şey. Ama ne kadar çok çevremize, etrafımıza mutluluk yayıyoruz. Ne kadar aslında mutlu olabilmeleri için fayda veriyoruz ve mutlu olabilmenin yollarını açıyoruz.
ve bir mutlu insan olarak, bir fener olarak etrafımızı, çevremizi aydınlatıyoruz. İşte o zaman veren ve alan bir olmaya başlıyor. Yani sen fayda veriyorsun aslında ama verdiğin faydadan fayda alıyorsun. Diğer taraftan bu dünyadan bir şeyler alıp koparmaya çalışanlar bir şeyler vermek ve bırakmak zorunda bırakılırlar. Çünkü burada bir ters köşe vardır. Yani hayata ne kadar güzel şeyler veriyorsan hayat sana o kadar güzel şeyler veriyor bu hayat aynasının içinde. Ve sen çevrene ne kadar, yine tabii altını çiziyorum, müdahalesiz ve gerçekten talepler ölçüsünde fayda verebiliyorsan o kadar çok fayda alıyorsun. İşte bu fayda verebilmenin gelin sınırlarına bir daha bakalım. Şimdi öncelikle her birimiz çevremizde bir sürü çeşitli realiteler görüyoruz. Ve her birinin gıdası farklı. Her birinin ihtiyaçları farklı. Bizim de zaman zaman değişen ihtiyaçlarımız var. Her gün aynı şeyi yemek istemiyorsun duyguda, halde, zihinde. Ve sen de çevrene güzellikler sunmak istiyorsun, fayda vermek istiyorsun. Ama diğer taraftan da sen kendi ihtiyacın, kendi öğrenmen gerekeni anlatır, öğretir ve öğrenirsin. Ve çevrendeki herhangi bir insan bir faydayı talep etmeden ona o faydayı ulaştırmaya çalışmak o kişiye fayda değil, faydasızlık verir. Ve diğer taraftan fayda verdiğinde o fayda verdiğin kişinin halinin, durumunun değişmesiyle sen de çok güzel bir şekilde vicdanının bir genişlemesini ve rahatlamasını hissedersin. Ve sen verdiğin faydalar ile ne kadar göğsünü, gönlünü büyütebiliyorsan, orada ne kadar bir boş alan oluşturabiliyorsan, boş alan oluşturabildiğince orada ne kadar rüzgarlar esiyorsa, orada ne kadar hafiflik meydana geliyor ise ve sen o kadar fayda almaya başladın. Yani hayatını cennet etmeye başladın. Diğer taraftan gönlünü, kalbini, kalbinin gözünü açmaya başladın. Her birinizin dileği bu değil mi? Hanginiz kalbinizin gözünün kör olmasını ister? Her biriniz kalbinizin, yüreğinizin açılmasını, kalp gözünüzün iyi görmesini ister. Dilde böyledir ama gelin eylemde de bunu bu hale getirelim. İşte eylemde de bu kalbinizin gözünü, gönlünüzün dilini okuyabilmek ve dinleyebilmek için orayı hafifletebilmek, orayı boşaltabilmek ve orada fayda üretimini arttırabilmek durumundayız. Bunun için illa bir kuruma, illa bir inanca, illa herhangi bir kişinin ya da bir yerin takipçisi olmaya dahi gerek yoktur. Ama diğer taraftan gönlünü, içini dinlemeye ve oradan gelen doğru mesajları alabilmeye ve okumaya ihtiyacın vardır. İşte bir taraftan bunun okunmasının da tabii belki bu sohbetler, bu muhabbetler bizi buraya yönlendirmek içindir. Ünal Güner Atölye'nin yaptığı bütün çalışmalar, bütün söylevler, sohbetler her bir tanesi sizin kendi hayatınızın rehberliğini, kendi hayatınıza fayda verebilmek ve bu fayda rehberliğini önce kendinize ve kendinize alabilmek için de çevrenize fayda üreten bir kişi haline getirebilmek ve sizi burayla tanıştırabilmek içindir. Aslında biz bir rehberlik yapıyoruz. Evet, bir fayda rehberliği yapıyoruz. Ama bu fayda rehberliği senin kendi içindeki rehberliği hatırlamak için. O kadar. Onu hatırladın. Bay bay Ünal. Ben zaten kendi fayda rehberliğimin içindeyim. Ya da ara sıra ya böyle böyle yapıyoruz ne dersiniz? Bu kadar. Çünkü her birimiz kendi gönlümüzdeki, kendi içimizdeki, kendi varlığımızın içindeki sesi uyandırmak ve oradaki faydayla buluşmak için varız. Bu dünyaya geliş nedenlerimizin belki en önemli sebeplerinden bir tanesi burasıdır. Ve sen şimdi nasıl fayda üretirsin? Nasıl daha faydalı olursun? Şimdi öncelikle şu kavramları, şu yasaları bir daha gözden geçirelim.
Bunlardan bir tanesi şu ki, vermek zannettiğin şey hayat içerisinde almak, almak zannettiğin şey ise vermektir. Çünkü hayat bir ayna gibi çalışıyor ve sen bu aynaya aslında bir şey uzattığında ayna da sana bir şey uzatıyor. Ve sen o aynanın sana uzattığını alabilen oldukça fayda almaya başlıyorsun. Peki faydayı sen mi verdin, sen mi aldın? Şimdi bak, hayatın merkezinde sen varsın. Sen aslında fayda alabilmek için gönlünce hesapsız bir şekilde fayda üretmeye başlıyorsun. Tabii burada bazı konularımız var. Bir tanesi şu. Fayda verebilmek için diyelim ki biz etrafı, çevreyi aydınlatacağız. Çevreyi aydınlatabilmek, ışığımızla, nurumuzla belki yolları görünür kılabilmek için önce kendimiz fener olmak durumundayız. Yani biz kendi gönlümüzün ışığını sevgiyle, şefkatle o fayda alanları içerisinde yakan olacağız ki biz etrafımıza o ışığı yayan olalım. Şimdi gelin bakın, geçmişte bu ışığı yayanlara ne deniyormuş ve nasıl bir uygulamayla geçmişten bugüne şimdi fayda rehberliği hani nerelerden geldi ve biz bugün fayda rehberliğini anlatıyoruz. Şimdi tabii ki ilk belki de dünyadaki insan medeniyetlerinden adım adım günümüze doğru gelirken her daim ilahi sistemin ilhamları, bilgileri, ışığı bir sürü kanaldan, daha doğrusu ellerinde şemsiye olan her türlü yerde o ilahi evrensel internet akar ve orada çevresine ışık olur ve nur olur. Bir sürü evliyalar, bir sürü belki dervişler, işte azizler, dünyanın dört bir tarafında ilham alan, bazen ozanlarımız, bazen işte aşıklarımız, dört bir tarafta aslında o ilahi aşkın güzel kıvılcımlarını yayan insanlardı. Şimdi burada bunlardan bir tanesi de bizim belki de çok iyi bildiğimiz ama bugün yeni bir tanımla bir daha hatırlayacağımız bir kavram. Şimdi biliyorsunuz, atom bir çekirdeğin etrafında bir sürü elektronun dönmesiyle var olan, hani maddenin bölünmez en küçük parçası diye 2000 yıl önceden bilinen bir maddenin en küçük parçası. Şimdi yıldızlar, gezegenler bir merkez etrafında bir sürü güneşin etrafında dönen ve her bir dönüşü bir ışık saçan anlamında bir sistem. Yani gördüğümüz her türlü sistem maddenin içinden, elektronundan güneşlerine ya da işte galaksilerine kadar bir dönüş halinde. Bütün bu dönüşler aslında hepsi bir tur atar. Bu tur ışık yayar ve ışık saçar. İşte onun için tur Arapçada nurdur. Onun için tur Türkçe'de aynı zamanda ışık yaymaktır, ışık saçmaktır, tur atmaktır ve onun için Tur Dağı'dır. Ve bu ışığı, bu faydayı, bu bilgiyi, bu nuru yayan, aktaran insanlar ise tur kişidir. Yani fayda rehberleridir. Yani ozanlardır, dervişlerdir. İşte diyelim ki Horasan evliyalarıdır. Bunların her bir tanesi fayda rehberleridir. Peki sizler, ben, biz bunlardan ayrı mıyız? Hayır, değiliz. Aslında sistemin içerisinde her birimiz an be an bu faydanın içerisine an mesafesiyle girer, o faydadan beslenir, o yağan nurdan, turdan, ışıktan, akan şifadan nasibimizce alır, kendimiz de bir fener olabilmek, kendimiz de faydayı hissedip faydayı etrafımıza, çevremize gösterebilmek ve verebilmek üzere o akışın içerisinde bir parça oluruz, bir el oluruz. Bizim ozanlarımız böyle yapmadı mı sevgili dostlar? Aşık Veysel'imiz böyle yapmadı mı?
Ertaşlarımız, Yunus Emre'lerimiz, Mevlana'larımız böyle yapmadı mı? Peki sadece bu isimler mi? Görünen görünmeyen milyonlarcası ve hatta hepimiz, bizler de dahil, şu anda bunu hisseden ve duyanlar da dahil olmak üzere, şimdi hayatımıza faydayı nasıl oluştururuz? Çevremize, etrafımıza nasıl fayda üretir ve fayda yayarız? Eğer fayda almak istiyorsak fayda vereceğiz. Kanun bu. Peki bu faydayı ne şekilde verelim? İlla gidip de hani birileriyle bilmem neyle vermek değil. Hiç kimsenin görmesine, bilmesine dahi gerek yok. Sen bileceksin. Sen dahi bunu çok görmeyeceksin. Zaten o akışın bir parçası, herhangi bir yerde bir faydanın elemanı, bir kıvılcımı olarak orada olmak, Allah'ın yarattığı sistemde onun eli ayağı, onun gözü olmaktır. Yani bu kadar önemli bir kavram, bu kadar önemli bir durumdur bu. Diğer taraftan ne kadar o sistemin içerisinde, akışın içerisindeysen, o akışın içinde akarken selamlaşmalar yapabiliyorsan, nasıl yaparız bunu? Okuyarak yaparız. Yani okuyarak, Yaradan ile muhabbet kurarak yaparız. Yaradanla muhabbet kurmak ne demek? Yaşadığın olayların sana ne anlattığını görmek, onun matematiğini, sistemini, oluş mekanizmasını kavrayarak teşekkür etmek, şükretmek. Çünkü öyle güzel iç içe bir sistemdir ki yaşadığın her olay senden onay alır. Senin bir ol demenle şekillenir ama bir taraftan da bütün her bir şeyi senden dolayı gibi olur gösterirken diğer tarafta da bunun tam tersi mümkündür ki her şey çoktan olmuş bitmiştir. İşte bu iki kavramı da anlayacak hale gelebilmek için adım adım birçok belki tıkandığımız yerler, anlayamadığımız, zorlandığımız kavramlar, bazı putlarımız, bazı inanç kalıplarımız adım adım bunlardan özgürleşmek icap edebilir. İşte bu iki tane kavramı, yani bir taraftan bütün hayatımız bizim eserimiz, bizim siparişlerimiz ve bizim dileklerimiz ve ol değişimiz de meydana gelirken diğer taraftan biz hiçbir zerre dahi değilmişiz gibi ve bütün o güzel akışa sadece şahitlik eden, hiçbir şeye dokunamayan bir kişiymişiz gibi olan tarafı bir bütün gibi birleştirip görebildiğin an işte muhabbet başlar. İşte bu muhabbetin içerisinde muhabbetin tadı, ki muhabbetin de biliyorsunuz kelime anlamı hub kökünden, yani aslında sevgili, aşk, bu gibi böyle güzel bir halden gelir. Onun için yani o sevgililiği, habibiliği, hub kökünden bir muhabbet haline getirmek, yani sevgiliyle bir sevgi sohbeti ve muhabbeti haline getirebilmek her birimizin görevidir. Çünkü hayatınızın içinde okuduklarınız öyle harika, öyle mükemmel göreceksiniz ki hayranlıkla o güzelliğin karşısına secde edeceksiniz. Allah'ım bu ne harika bir şey. Ne kadar mükemmel bir yaratılış. Ne kadar harika bağlantılar. Ne kadar kılı kırk yarıyor ve an beyan her şey yeniden var ediliyor. Ve her gördüğünüz bilginin, ilmin, güzelliğin ve akışın karşısında işte o eğiliyor olabilmek, secde edebiliyor olmak ve bunun güzelliğini niyaz ediyor olabilmek çok kıymetlidir. Ve bu gerçek namazdır. Gerçek salattır. Diğer taraftan işte bunun farkındalığıyla şimdi ben bu faydayı görüyorum ve göremeyenlere de şimdi nasıl işaret ederim? Talep olduğunda nasıl ışık açarım? Bak burada böyle bir şey var. Gördüğünde, fark ettiğinde hayatın bambaşka olacak. Sorun zannettiğin şeyleri öyle kucaklayacaksın ki onların bir de ne kadar faydalı olduğunu göreceksin. Şimdi biz bu kavramları tabii ilk anlatmaya başladığımızda emin olun yıllar evvel hani bayağı bir kabullenmekte zorlananlar vardı. 25-30 yıl önce
Düşünün hani sizin belki bir kısmınızın burada anne babalarınıza anlattığımızı, dedelerinize nelerinize anlattığımızı düşünün. Ve onların birçoğu tabii ki ilk başlarda hani bunu bir yere koyamadılar. Nasıl şimdi böyle bir hayatın matematiği olur? Her şey nasıl bir ölçüyle olur? Hayır zaten böyleydi. Unutmuşlardı. Bakın bu bilgiler yok değildi. Vardı ama unutturulmuştu. Ve o hayatın matematiksel sistemini ifadelerle, duygularla, düşüncelerle, hayatın birçok alanında teker teker anlatıp da böyle sizlere sundukça ülkenin, dünyanın dört bir tarafında şimdi bu matematik dilini görenler, anlayanlar yavaş yavaş artıyorlar ve çok daha da artacak. Ve şunu göreceksiniz. Asıl olan muhabbet ve bu muhabbet okuyarak olur. Hayatın matematiğini okuyarak, hayatın matematiksel sistemini faydayla faydasızı ayırt ederek olur. Ve bunları ayırt ettikçe bu sefer hayatımıza kimler faydasız, hangi olaylar, hangi kişiler, hangi bilgiler, hangi kitaplar, hangi duygular, hangi olaylar, nereye gidelim, hangi fayda için, nelerle alışverişte bulunalım, hangi fayda için ve şunu görüyoruz ki faydasızlar ayrıldıkça faydalıların içerisinde gerçekten her birinizin hayatı bambaşka, çok lezzetli ve çok daha güzel olmaya başlıyor. Biliyorsunuz dünyanın en ünlü heykeltıraşlarından bir tanesi herhalde Rodin'de o kadar güzel bir heykel yapıyor ki yani insanlar gelip soruyorlar. Ya diyorlar o kaya parçasını, o kaba mermeri ne yaptın da bu kadar güzel şaheser bir esere dönüştürdün? Bu kadar güzel benzettin. Yani şu anda baktığımız bu insan sanki canlı gibi görüyoruz ki hatta gidip poposuna vuruyorlar. Yani o kadar canlı hissettiriyor mermerin kendisini. Ben diyor sadece benzemeyen tarafları ayırdım ve dışarı attım diyor. Onun için her biriniz hayatınızda size, kendinize, özünüze benzemeyen tarafları, faydasız tarafları adım adım yonttuğunuzda, dışarıya attığınızda geriye siz kalacaksınız. Gerçek siz kalacaksınız ve onunla çok barışık ve çok da mutlu olacaksınız. Dışarının size zorla adapte etmeye çalıştığı ki bunu da içeriden isteyen belki her birimiz kendimiziz. Bir taraftan üzerimize yapışan, bir taraftan görerek kabul ederek içeriye aldığımız ve bir yere kadar işimize yaramış ama şu anda artık işimize yaramayan bir sürü duyguyu, düşünceyi, kalıbı bırakabiliriz. Ve şimdi bizler de dedik ki bu fayda rehberliğini önce kendi hayatımıza, kendimiz fayda alalım. Ve kendi aldığımız faydayı eşimize, dostumuza madem ki biz fayda vererek fayda alabiliyoruz, öyleyse bu fayda üretkenliğini bir ebecilik gibi birbirimizi ebeleyerek birbirimize aktaralım. İbn Sina Kadim Şifa Vakfı öncülüğünde mesela çiftçilerimize, köylülerimize bu sene atalık tohumlar, buğdaylar dağıtıldı. Gelin dendi sizlere fayda verelim. İlk başta birçok köylü şöyle dedi. Siz bize ne vereceksiniz? Ne alacaksınız? Hani biz size bir şey yapacağız ama ne olacak? Biz size dedik atalık 3000 yıllık buğdaylar vereceğiz. Kavılca buğdayı vereceğiz. Lahit buğdayı vereceğiz. İşte kara kılçık vereceğiz. Kara buğday vereceğiz. Karşılığında ne vereceksiniz? Bak biz sana bir vereceğiz. Sen bire 400 kazanacaksın. Ama 2 tane komşuna gideceksin. Vakıf adına bu tohumları paylaşacaksın. Hem yardım etmenin, fayda vermenin tadını alacaksın. Hem faydanın eli olup hem de komşularına da bir taraftan onlarla aranı eğer bir şey varsa iyileştireceksin, güzelleştireceksin. Diğer taraftan da onları da faydaya alıştıracaksın. Ve çok şükür şu anda Türkiye'nin dört bir tarafında bu fayda organizasyonu devam ediyor. Ve şöyle dedik. Hiçbiriniz aldığınız faydadan ve verdiğiniz faydadan herhangi bir borçluluk hissetmeyeceksiniz.
Hangimiz neyin sahibiyiz? Yani diyelim ki Ünal şu anda bir bilgi aktarıyor. Bu bilginin sahibi Ünal mı ki? Aracısı Ünal, teşekkür ederiz. Onun için bu dünyadaki her şey onun, aracılara sadece teşekkür ederiz. Hiç kimseye karşı minnet doğru değil. Bilgi aktardı diye, para verdi diye, eşya verdi diye, yolunu açtı diye, şefaat etti diye. Sadece saygı ve teşekkür. Bu kadar. Çünkü sadece her birimiz o bir olana kulluk etmek için buradayız. Eğer peygamber dahi olsa, istediği guru, istediği hoca, istediği bilmem ne dahi olsa, eğer ola ki bir kulluk, oraya bir biat var, zaten tapınma var, zaten orada şirk var sevgili dostlar. Onun için sadece bir olana, yani ona kulluk edilir ki, ona kulluk etmek ne demek? Onun kulu olmak ne demek şimdi? O da eğer yere göğe sığmayan ve bir müminin yüreğine, kalbine sığan ise, öyleyse yüreğinde sana şah damarından daha yakın olan ise sen neye kulluk edeceksin? Senin birinci, en değerli otoriten öyleyse ne olacak? Tabii ki yüreğin olacak. Tabii ki gönlün olacak ve sen gönlüne aslında sadece biat edebilirsin. Ama gönlünü açarsan bunu duyabilirsin. Yani onunla muhabbeti duyabilmek için gönlünü açmaya, gönlünü açabilmek için boşaltmaya, hafiflemeye, bunun içinde fayda alışverişinde olmaya ihtiyacın var. Onun için fayda rehberliği aslında bir taraftan her birinizin birbirinize nasıl fayda verebilirim, nasıl fayda üretebilirim diye açtığı bir kapı. Yani bir tur kişi olabilmenin kapısı. Yani bir ışık kişinin, ışık yayan, bilgi yayan, etrafına fener olan bir insan olabilmenin yolunu açıyor. Ve bu her birimizde olan bir şey. Sadece kullanmadığımız bir şey. Bunu yapan da hani diğerlerinden yok daha şöyle böyle değil. Sadece o yola çıktı. Diğerleri yolda bekliyor. Hadi gel biz de yola çıkalım. Biz de fayda üretelim. Etrafımızı, çevremizi yargılayarak, suçlayarak, şikayet ederek sadece bu enerjileri çoğaltır, arttırır ve şeytanın ekmeğine yağ sürersin. Öyleyse bu alanlardan çıkarak, iyiyi görerek, iyiye odaklanarak, faydayı görüp faydanın nasıl çoğalacağını belki de o alana yönelerek. Şimdi sevgili dostlar, siz eğer hayatın neler verdiğini göremiyorsanız, hayattan neler aldığınızı göremiyorsanız, o aldıklarınız eksilmeye ve bir şekilde ortadan kaldırılarak sizin onun kıymetini bileceğiniz bir mekanizma çalışır. İlahi yasalar böyle çalışır. Ki siz orada ne kadar faydalı ve ne kadar iyi aslında şeylerinizin olduğunu ve o ana kadar onların kıymetini bilemediğinizi ve göremediğinizi anlarsınız. Oysa ki illa da bir değeri, bir gücü, bir yeteneği görmek, anlamak için kaybetmek zorunda değilsin. İlla da bu sınav ve testlerle bir kayıp ya da bazı kazalara uğramak mecburiyetinde değilsin. Ama görmediğinde çağıracağım budur. Öyleyse her birimiz hayattan ne alıyoruz? Bu ülkeden ne alıyoruz? Bu dünyadan neler alıyoruz? Yeteri kadar görüyor muyuz? Geçmişteki ilişkilerimizden neler aldık? Hangi ilişkiden ne faydalar aldık? Bunu yeteri kadar görüyor muyuz? Annemizden ne aldık? Babamızdan ne aldık? Ya da eski bir ilişki ya da bir eşten ne aldık, ne kazandık? Eğer buralarda sadece verdiklerini görüyorsan daha da çok vermek, daha da çok kaybetmek zorunda kalırsın. Verdiğini görme değil, aldığını da gören ol. İşte aldığını görebilenler, aldığı faydayı. Peki bu nasıl bir şey? Çok olumsuz bir buluşmanın içinde dahi sana olan faydayı görebilmektir. Çünkü her bir şey
senin imzanla, dileğinle ve siparişinle meydana geldi. Ki bunun birçok mekanizmalarını kitaplarımızda anlatıyoruz. Ve burayı görenler için küslük ortadan kalkar. Kızgınlık ortadan kalkar. Suçlamalar, yargılamalar kendiliğinden ortaya kalkar. Ve her biriniz bu sefer hayatlarınızı o kadar daha yukarıdan gören, suçlama ve yargılamalardan uzak, kucaklayıcı ve kapsayıcı bir hale gelirsiniz ki hayatını seven, hayatında sevilen, kucaklanan ve güzel bir hayat sahibi olursunuz. Öyleyse bu her birimize ne kadar da yakın. Bu davet her birimize aslında ne kadar da kolay yollar açıyor. Peki biz fayda rehberliğini nasıl uygulayalım? Nasıl bir fayda rehberliğinin alış ve verişinin içinde olalım? Öncelikle kendimizden başlayacağız. Kendi hayatımızda kendimize yük olan her türlü eşya, bilgi, telefon, arkadaş, fikir, düşünce, kalıp ve kitap ne varsa yükse ve artık kullanmıyorsan, ayağına bağsa bunlardan nasıl özgürleşebilirsin? Arkadaşların dahil mecbur kaldığın hiçbir arkadaşla görüşme diyeceğim ama hani bir daha değerlendir. Gerçekten oradan alacağın bir şey kaldı mı kalmadı mı diye. Kalmadıysa evet devam. Şimdi aile üyeleriyle yine aynı şekilde. Kıyafetlerinle, gardırobunla, biriktirdiğin ne varsa her bir alana bir daha bak. Faydalıysa kalsın. Faydasızsa, işini bitirmişse faydalanacak insanları arayıp bulalım. Örneğin biz mesela deprem zamanı İbn Sina Kadim Şifa Vakfı'nda binlerce dostumuz kılık, kıyafet neler getirdi ki o zamanlar tırlar da hani gidemiyor oraya. Tırlar şeyin kapısına kadar gitti ve küçücük araçlarla oradaki bizim şifacının yolundaki dostlar, arkadaşlar bütün kılcal damarlara sizin gönderdiğiniz mesela bir sürü eski kıyafetleri ulaştırdılar. İş bunu yapmak değil. Bakın onların her birinin o yolladığımız, yardım yolladığımız insanların da bir sahibi var. Sadece oraya o yardım gidecek. Zaten o kişiyle buluşacak. Gel sen aracı ol. Bu faydadan sen de nasibini al. İşte böyle baktığımızda yani herhangi bir kişi için değil, birisi görsün diye değil ki yardımlar gizlidir. Ne kadar gizli yapılabiliyorsa hatta o kadar iyidir. Sadece bazen özendirebilmek için, bazı kişilere de bu işi fark ettirebilmek için gösterilebilir. Bu kadar. O da bir yine amaca, bir faydaya hizmet etsin diye. Bazen 3-5 kişi bir araya gelerek, bazen işte küçük dernekler, vakıflar ama bunların her bir tanesinde de şurası çok önemli. Geçmişte yardım kampanyaları, hizmetleri çok suistimal edildi. Onun için her türlü durumu tabii ki üfleyerek yiyeceğiz. Sakınarak herhangi bir yardımımız nereye, nasıl gidiyor, ne yapılıyor? Ya da bu işlerden birileri siyasi bilmem ne bir şey hani ya da bir şey mi çıkartmak istiyor? Bunların her bir tanesini önce aklederek ve ondan sonra da gönlümüzle görerek gideceğiz. Geçmişte işte insanlar diyelim ki bir araya gelerek bir sürü faydalı yardımlaşarak işler yapıyorlardı. Bugün birçoğumuzu korkuttular. Bir araya gelip de hani böyle bir manevi bir çalışma yaptığınızda bile size ne etiketler, ne şeyler yapılıyor. Yani aslında kurulan tuzağa düştü o çok kişiler. Çünkü tabii ki bir araya geleceksin. Tabii ki kucaklayacaksın sevgiyle dostunu, arkadaşını. Şimdi bugün birçok diyelim ki hormonal çalışmalar gösteriyor ki gerçek sevgiyle kucaklaşmak, muhabbet etmek, bunu hissetmek ve hissettirmek birçok şeyin birinci ilacı ve en iyi terapi yollarından bir tanesi. Peki öyleyse aynı zamanda sevmek, sevilmek, karşındakine sevdiğini hissettirmek ve o sevgiyi alabilen olarak sevildiğini hissedebilmek her birimiz için
çok önemli ve çok kıymetli faydadır. Sevgi alanlarınızı ve kanallarınızı büyütün ve genişletin. Sadece gördüğünüz, tanıdığınızı sevmekten öteye aşın. Dünyanın herhangi bir yerinde hiç görmediğin bir çocuğu da, bir kadını da, bir erkeği de sevecek kadar aç. Dünyanın herhangi bir yerinde herhangi bir dinin, ırkın mensubu herhangi bir insanı da sevecek kadar aç. Nerelerde kendini kısıtlıyorsan, o şu inançtan, şu anlayıştan, o bilmem nereden diyerek ayırıyorsan, o ayırdığın kadar sen kendini ayırıyorsun. Onun için güneş nasıl ki ısıtırken sadece ışığını dünyaya yolluyor ve hiç kimseyi ayırt etmiyor. Sadece sen istersen gölgeye ya da işte bir karanlık bir mağaraya saklanıyorsun. Ama onun ışığı, sevgisi, şefkati bütün dünyayı sarıp sarmalamak üzere eşit bir şekilde geliyor. Sen neredeysen ya da açına göre o ışığı az alırsın, çok alırsın ya da hiç alamazsın. İşte onun rahmeti de, onun sevgisi ve bilgisi de hepimize o kadar eşit ve güzel bir şekilde akar. Ama sen ne kadar alabilensin ya da sen ne kadar güneşsin? Hem güneşten alabilen hem de bir fener gibi, bir güneş gibi çevreni ısıtan, ışıldatan ve aydınlatan olabilmenin yoludur fayda rehberliği. Ve her birimiz birbirimize takıldığımız noktada, zorlandığımız noktada bir taraftan ihtiyacımız olan gücü, yeteneği, bir taraftan da önümüzdeki engeli birbirimize göstermektir fayda rehberliği. Çünkü göz kendini göremiyor. Her birimiz dışarıyı çok daha kolay görebilirken bazen kendimizi görmekte biraz daha emek, daha çok çalışma istiyor. Öyleyse izin verin dostlarınıza, arkadaşlarınıza ve şunu söyleyin onlara. Ben de bir eksik, bir yanlış, bir şey gördüğün zaman lütfen önce sen söyle. Eğer dostumsan ilk önce bir kurşun varsa hançeri sen sok, sen çıkar o kurşunu. Eğer orada bir yaralı, bir iltihaplı herhangi bir şey varsa gel önce burayı sen temizle. Sen göster bana. Bakın dostluk, yakınlık işte öncelikle bu özgür açılımlarla olur. Birbirimizden fayda alacaksak ben dostlarıma şunu söylerim. Arkadaşlar derim, Ünal Güner'de, herhangi bir yerde, davranışta, işte diyelim ki herhangi bir tutumda, bir bilgide bir eksik ya da yanlış varsa bütün şifacılarıma önce siz söyleyeceksiniz. Önce gelin o hançeri siz batıracaksınız. Burada şöyle bir şey vardı bak burada bir eksik var, bir yanlış var. Sakın ola ki bak Ünal'dır, hoca olmuş, bilmem ne olmuş, her şeyi bilir, bilemeyebilir. Hepimiz yanılabiliriz. Hepimiz kendimizi bilgiye, yeniye ve yeniliklere açabilen olacağız ki fayda alabilelim. Ben öğrendim, ben biliyorum, çok öğrendim. Yobaz olursun, faydayı alamayan cahillikte kalırsın. Öyleyse her birimiz yeniyi yeniden öğrenmeye, yepyeni bakışlarla kendimizi yenileyerek faydaya açan olalım. Faydaya açan olduğunda faydaya açanlarla buluşturulursun. Sen çünkü fayda almak istiyorsun ya. Bu sefer fayda almak isteyenler gelir, çekilir sana. Sen o faydayı anlatırken, aktarırken, verirken aslında el eli yıkar, döner kendini yıkar ve bir bakarsın ki sen temizlerken temizlenmişsin. Ve bizim şifacının yolu örneğin talebeleri hani Ocak ayıydı 5000 kişiyi geçmişlerdi. Bilmiyorum şu anda kaç kişi oldular. Dünyanın dört bir tarafında işte fayda rehberliğini, bir taraftan kendi hayatlarını iyileştirirken başka hayatları da nasıl iyileştireceğini anlatarak, aktararak çok şükür ki dünyanın her yerinde bu yol içine ilerliyorlar. Bazen selamlaşıyoruz, bazen bazı çalışmalarda sohbetler ediyoruz, bazen görüşüyoruz, bazen hiç görüşmeye bir daha gerek de olmayabiliyor. Sadece bir elin, bir bilginin, işte bir tesirin ebeciliği yapılıyor, ebeleniyorlar ve gidiyorlar. Bir daha görmek şart bile değil.
Ama şu önemli, bir taraftan ne aldığını görebilmek ve aldığını görebildiğin ölçüde aldıklarını çoğaltabilmek. Bir taraftan neyi vereceğini, ne verdiğini ve neyi vereceğini, neyi bırakacağını tespit etmek. Çünkü o bırakma halini yaşayamayanlar bu sefer hayatlarında bir sürü olumsuzlukları da, faydasızlıkları da, yükleri de barındırıyor ve bu sefer ayaklarına dolanabiliyor. Oysa ki her birimiz davetliyiz güzel alışverişlere. Hayatın bir sürü güzellikleri var alabilen için, görebilen için. Ama diğer taraftan maddeyi, dünyayı, hayatı küçük görenleriniz alamıyorlar dostlarım. Geçmişte Ünal da öyleydi. Vermeyi almaktan çok üstün görürdüm. Ve yani birisi bana bir şey vermeye kalktıklarında böyle bir itesim ya da rahatsız olan bir sürü taraflarım olurdu. Zaman içinde şunu fark ettim ki almak ve vermek eşit derecede önemli. Bırakamadığın, veremediğinde alamazsın. Evet, alabilmek için vermeye, verebilmek için ise almaya ihtiyacın var. Ve bu dünyaya kibredenler, bu dünyaya tepeden bakanlar, iblisle işbirliği yapanlar alamıyor sevgili dostlar. Çok ters köşe bir şey var. Ve birçok spiritüalist, ruhsal yolda ilerleyen kişiler vermeyi çok sever, almayı az sever. Bunları kendim de yaşadım geçmişte. Ve aslında sonuçta şunu gördüm ki spiritüel ya da ruhsal tarafı daha üstün görenler maddenin ve dünyanın karşısında eğilemeyenler. Peki neden eğilemedik geçmişte? Çünkü yeteri kadar ruhumuzu, maneviyatımızı ya da orada Allah'ı iyi dinlemediğimiz için. Onun için şimdi eğilmek zamanıdır. Secde zamanıdır. Yeryüzünün halifesi olan insanın karşısında, Adem'le Havva'nın birliği karşısında eğilebilen olun. Ne kadar esneyebiliyorsak, ne kadar eğilebiliyorsak hayatın sunduğu güzellikleri o kadar alabilen olacağız. Ve tabii ki bu alışverişler seni an be an daha yenileyerek, daha güzele, daha lezzetli ve tatlı konu ve işlere davet ediyor ve götürüyor olacaklar. Birey olarak faydanın alımı ve verimiyle ilgili ayaklarımızın üzerinde durmaya ihtiyacımız var. Ve tabii ki her türlü cehaletten, kibirden ve bilmişlikten özgürleşerek bilen değil, bildirilen olmanın akışı içinde olmaya ihtiyacımız var. İnşallah her birimiz bu güzelliklerde olalım. Tatlarda, lezzetlerde buluşalım. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum. Vaktiyle yine buluşalım. Hoşça kalın dostlarım.